Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. En güçlü hesap serimizle ikinci videosuyla Yusuf abiyle birlikteyiz. Bugün 837. eyalette BCK hesabını hep birlikte inceleyeceğiz ve sizin sorduğunuz yani en güçlü hesap 1'in altına gelen yorumları olduğu gibi Yusuf abiye aktaracağım. Yusuf abi hoş geldin. Bugün de yanımda Harun da bize eşlik ediyor. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Harun Teşekkür ederim. da Merhaba herkese. Merhaba Harun, merhaba Yusuf abi. Harun da arkadaşlar 837. eyalette çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. O da zaten birinci sıradaki ittifakta genelde transfer işleriyle onunla konuşuyorsunuz. Çoğu kişi onu da tanıyordur. Eline emeğine sağlık abi şimdiden. Birçok kişiyle muhatap olup tek tek konuşup iletişim kuruyorsun ve çok daha fazla emek veriyorsun. O yüzden şimdiden videonun başına sana teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İlgilenen arkadaşlara da teşekkür ederim. Sağ Eyvallah. olsunlar. Abi küçük bir kendime eleştiride bulunacağım. İlk videonun heyecanıyla 26 dakikalık videoda normalde röportaj videosu. Alp abi daha çok konuşturup soru sormak yerine biraz ben de heyecana kapılıp ben de çok fazla konuşmuşum. O yüzden abi bu videoda tamamen şey yapacağız. Ben sorularımı sorup köşeye çekileceğim. Öncesinde ufak bir hesap inceleme yapalım, hesabı görelim. İzninle abi VIP 12'ye basar mısın? İbo 12'de günlerde sıkıntı vardır. Bazen oyuna girmediğim zamanlar oluyor. Tamamdır. Prestij Ama avantajlarına basalım abi. Yaklaşık kaç prestij gündür? avantajı. Valla hesaplarım öyle çok tarih bir şeyim çok hafızam iyi değil ama tahminen bir yıl falan olmuştur. Öyledir yani. Muhtemelen Pardon. abi 400 günü geçmiştir bence. Aynen 500 güne yakındır pardon. Tamamdır. Ne yapmamı istiyorsun? Prestij mağazasına bakalım mı abi? Bu arada ikisi de var. Hem don küresi mevcut hem alevli meteor mevcut. Gayet güzel. Evet. Şimdi profil resmimize basalım. Şef donanımları ve tılsımlar full gördüğümüz kadarıyla değil mi abi? Evet, evet. Evet, hepsi full seviyede. Tamam. Kahramanlara geçelim abi. Kahramanlarımız full. Donanımlara Anladım. bakalım. Donanımlar şeyde mi? Ha, Evet. sırayla bakalım. Mızrakçımız full. Diğerine geçelim. Piyademiz full. Bu ikinci piyademiz. Diğeri abi. İkinci mızrakçımız. Nişancının ayı oynamıştık ya pardon. Evet. Yani Bu nişancımız da da full. Ki hatta ikinci evet. intikalleri de yükseltmeye başlamışsın. Bayağı da ortalamışsın abi. Öbür nişancı da şöyle. Öbür nişancıda da Önce 100. nişancıyı Evet. gidiyorum diye diyeceksin. Bu arenada filan ve şeyde nişancı da ön plana çıkıyor şeylerde. Arena ve labirentte. Labirentte ve keşifte tabii. Şeye Ha, bakalım abi. Araştırma merkezimize bakalım. Direkt savaş kısmına bakabiliriz abi. full acımız. Araştırmamız full. Oyuna ilk araştırmayı tamamlamayı hedefledim. Orada çok dikkat ediyorum oyun başlarında. Çok da faydasını gördüm oyunun başında. Çok iyi. Petlere bakalım abi. Hatta biraz noksanımız var. Seviye olarak hepsi full. Bunların geliştirme Seviye olarak mı? evet bunların Geliştirmede geliştirebiliriz. mesela var epey. Bir şekilde. Şey yapıyorum. Bir barı tamamlayıp sırayla gitmek için hani sona yaklaştıkça zorlaşıyor ya. Evet. Mordan Renk renk sonra şimdi bayağı mesela zorlaşıyor zaten. aynen bunu önce bordo yapacağım. Sonra bunu böyle böyle şu şekilde işte. Yine gayet Tek tek bayağı göstereyim mi? iyi seviyede. Hepsine bir bakarsak abi hızlı hızlı sana zahmet. Seni de yorduk kusura Tamam. bakma. Yok ne demek. Sonuncusu da bu olsa gerek. Total aldığın pet bonusu nedir abi? Sol taraftan. Niteliklerden. Kızım benim. Evet. Totali bu arkadaşlar. Bir ufak adaya 35 sene önce oynadım. evet, bir de adaya bakma şansımız varsa abi adayı inceleyelim. Hadi bakalım. Burada tek tek göstermemiz direkt niteliklere baksak yeter herhalde abi sağ tarafta. Şöyle yavaş yavaş aşağı doğru inersek. Adadan çok anlayan bir insan değilim ama herhalde adadan iyi anlayan arkadaşlar Adada bonusları anlarlar. şöyle söyleyeyim. Doğru. Burada 2-3 şeyi almadım öyle söyleyeyim. Atladım. Unuttum filan. Tamam abi. Şeye Al bakalım. senin var. Helios'a bakalım.
Savaş Savaş Akademisi. Akademisi, evet. Şöyle göstereyim. Piyade full. Mızrakçı da full. Bunlar da etkinlikte nişancıyla çok şey yapmadığım için etkinliklerde puan için falan hani ihtiyaç olursa dolduruyorum bunu. Güzel abi. Bu arada Yusuf abi kaç yaşındasın? 41 yaşındayım. 41 yaşındasın. Abi müsaadenle hesaba baktık. Herhalde atladığımız bir şey yok Harun, değil mi? Hesapta. Yok, her şey Çantana bakalım mı normal abi, zaten. birikimimiz var mı diye. Belki onu merak eden arkadaşlar olur. Çok kişi göstereyim şöyle. Elmas mı? Tamam. Hızlandırmalarımız ne kadar? Şeyden hızlandırma. Evet, Dönün bakalım. sağ üste bakabilirsen hızlandırma. Burada böyle bir hızlandırmamız var. Tamam. Bir de diğer kısmında bakalım ne kadar mitiğimiz, tılsım, tasarım, Tılsım tasarım biriktiriyorum böyle. mitik. Evet. Tılsım 16 için Hı, Evet, tılsım 16 için hazırlıklar başlamış abi. aynen bunların paketlerini alıyoruz şu an. Güzel. O şekilde gidiyoruz. Abi o zaman müsaadenle ben sorularla başlıyorum. Tamamen bir önceki videoya gelen yorumları ve dediğim gibi arkadaşlar, siz de bu videonun altına bir sonraki konumuza sormamızı istediğiniz tüm soruları yazabilirsiniz ve konuk olmak isteyen arkadaşlar da videonun açıklamalarından Instagram'dan bana ulaşırlarsa çok sevinirim. İlk soruyla geliyorum abi. Bir Megalodon balina olarak düşük yatırımcı ya da hiç yatırmayan oyuncuların SVS hazırlık aşamasında oynaması hakkında ne düşünüyorlar? Bu soru Exorcist'ten gelmiş. Teşekkürler. Oynaması hakkında derken hani etkinliğe katılmasıyla ilgili mi? Yoksa tam anlayamadım. Şimdi diyor ki bir Megalodon ya da balina olarak sen bir Megalodon hesap olarak düşük yatırımlı ya da Evet. hiç para yatırmayan oyuncuların SVS hazırlıkta malzeme kullanmasına ne diyorsun? Ya şöyle söyleyeyim. Çok şey buluyorum. E, kaliteli bir hareket olarak görüyorum ama kullanmasalar daha iyi. Yani çünkü arkadaş şimdi sevmese de bir şey elde edemiyor doğal olarak. Sen de birçok videonda söylüyorsun aslında o lafını da beğeniyorum. Yani o ödül kazanacağı etkinliklerde oynasalar daha güzel olur. Evet. Ya tam olarak aslında o videomuza şey olarak bu arkadaş da bu soruyu sormuş. Teşekkür ederiz abi. Yani şu güzel orada mesela pardon hayvan avlamada böyle hani takım oyunuyla ilgili katkılarda bulunurlarsa o yeterli oluyor bence. Ben ona bakıyorum. Hayvan kesme bilmem o şey Kesinlikle toplama. enerjileri kullansalar yeterli olur diyorsun. Geri kalan malzemeleri kişisel olarak Aynen. kullansalar kendi hesapları için daha iyi olduğunu düşünüyorsun sen de. Evet abi. Teşekkürler. İkinci sorumuz Barut Ahmet'ten gelmiş. Oyunda en sevdiği ve en sevmediği etkinlikler neler diye sormuş. SVS tabii ilk göz ağrımız diyelim. SVS'yi çok seviyoruz. Madeni ateşini sevmiyorum. Evet, buz ateş madeni. Gözlükte kullandığım için evet orada beni yoruyor biraz. Ondan çok sevmiyorum. Hızlı Evet. hareketler falan. Yani genelde balina oyuncular, bu benim şey tespit gibi bir şey abi. Alp abi de çok sevmiyor. Düşük yatırımlı oyuncuların en sevdiği etkinliklerden biri buz ateşi madeni ama yüksek yatırımlı oyuncular buz ateşi madeni pek sevmiyorlar. Evet. Evet, üçüncü soruyla Ramços sormuş. Bildiğimiz üzere bu oyunda balina, megalodon diye nitelendirdiğimiz hesaplar gerçekten yüksek miktarda para harcamanıza neden oluyor demiş. Sizi bu oyuna bu kadar para yatırmanıza sebep olan oyunun hangi özelliğiydi? Oyunun hangi özelliğinden dolayı sen bu oyuna bu kadar para yatırdın abi? Oyunun hangi özelliği derken oyun bir bütün olarak görmek lazım. Burada şu var. Genelde şöyle oluyor benim açımdan şöyleydi. İlk başladığımda bir SVS'ye hani katılmak için FC 5 mi yapıyorduk o zaman? Olabilir tam emin değilim. Hatırlamıyorum. Hani oraya bir gitmeye çalışırken ihtiyacımız var denildi mesela. Ben bir başladım o zaman. Başladım o zamandan beri de daha durmadım. Sürekli her şeyi alıyorum. Öyle Yani söyleyeyim. tamamen Yani bu bir şey eyalet SVS takımla ilgili. kazansın diye, takım oyunu olsun diye sen para yatırmaya başladın eyaletin kazansın diye ve bu noktaya kadar geldi. Yani birçok kişi de SVS ile ilgili olduğunu tahmin ediyorum. Benim için öyleydi mesela. Evet, teşekkürler abi. Diğer sorumuza geçiyorum. Ege diye bir arkadaşımız iki soru sormuş. Birisi bu kadar para yatırdığı için hiç pişman olmuş mu demiş. Olduğum oldu. Şöyle oldu. Burada gerçekten şey kazanımım da çok ama oyunla ilgili mesela 3-4 dönem çok kötü SVS rakipleri geldi. Dedim ben ne yapıyorum hani oyunla ilgili niye bu kadar para yatırdım diye sorguladım oldu.
Zevk almadım o dönem. Evet. Diğer sorusu da oyunu ne zaman bırakmayı düşünüyor? Oyunu ne zaman bırakmayı düşünüyorum? Veya şöyle söyleyeyim. Ya bu kişisel bir oyun değil. Arkadaşlarımız azalır. Zevk almayı bırakırız. O zaman biz de bırakırız yani. Evet. Ama dediğim gibi şu an arkadaşlarımla devam ettiğim sürece sorun yok. Teşekkürler abi. Diğer sorumuz Tryles'ten gelmiş. Megalodon balina hesaplar subay projesi, silahlanma yarışı, buz alanı gibi etkinliklerinde oynamalı mı yoksa bunu orta ya da düşük yatırımlı hesaplara mı bırakmalı demiş. Güzel soru. Şöyle söyleyeyim. Kesinlikle oynamamalı ve hatta arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunayım. Çok dikkatimi çekiyor. Ada parçası veren o 10 tane parça var ya, Evet. biriktiriyorsun bir şey ediyor. Onun için bence şey harcamasınlar. Orada mitik parçaları olan etkinliklerde efor sarf ederlerse daha başarılı olurlar. Çünkü adada müthiş efor sarf ediyorlar. Gitti aldıkları istatistik %1 bir istatistik oluyor. Ama kahramanlar da biliyorsunuz nesiller ilerledikçe %100, %150, %200 gibi rakamlar oynuyor. Hani bundan hepsini bir toparlayarak söyleyeyim. O Megalodon oyuncular, balinalar o etkinliklerde oynamamalı. Arkadaşlar da gereksiz etkinliklerde boşuna efor sarf etmemeli bence. Onun Kesinlikle. dengesine de dikkat etmeli. Teşekkürler abi. Bir diğer sorumuz IGBTR 92 Onur'dan gelmiş. Balina olmaya ne zaman ve neden karar verdin? Muhtemelen bu bir önceki soruyla aynı. SVS zamanı karar verdin. Diğer sorusuna Ya geçiyorum. Oyun başında aynen kaçırdığın... pardon. Yo, estağfurullah buyur. Ya şöyle söyleyeyim, balina olmak gibi bir hedefimiz yoktu bizim. Yapınca artık şunu yap, hadi etkinliği tamamla, hadi puan al derken spontane gelişiyor. Yani öyle bir ben en güçlü olayım falan diye bir hedefim yoktu. Hatta şunu da söyleyelim, ikinci video bize denk geldi ama biz oyunda ikinci en güçlü olduğumu sanmıyorum. Önemsemiyorum da. Ha, şunu da söyleyeyim madem. Önceki videonuzu izledim. O da çok güzeldi. Erdo Hocama da buradan selamlar. O videonuzu da çok beğendim. Hani şey değil. Öyle bir hedefimiz yok. E, Zevk aldığımız sürece devam ediyoruz. Olayımız bu. Kesinlikle. Aslında bizim amacımız da burada şeyi yaratmak değil. Hani tartışma yaratıp en güçlü oyuncu bizden biri ya da şu oyuncu bu oyuncu diye bir hedef gösterip ya da şey göstermeye çalışmıyoruz. Tamamen bunu Evet. eğlence, insanları tanımak, sohbet, muhabbet etmek için yapıyoruz. Arkadaşlar da seriyi çok sevdi, ilgilendiler. O yüzden devamını da çekeceğiz. Bu arada şu an 800. eyaletlerden başladık ama arkadaşlar yakında 2000. sunuculara doğru gelmeye başlayacağız. Oradan da birçok arkadaşla konuştum. Videoyu çekeceğiz zamanla. Hepsine teşekkür ederim. Yukarılarda da çok başarılı arkadaşlar var. Öyle denk geliyorum. İyi gelen arkadaşlar var. Kesinlikle, kesinlikle. Onur'un ikinci sorusunu sorayım abi. Oyun başında kaçırdığı paketleri, şehir görünümlerini, ada parçalarını, çerçeveleri düşünüp oyuna sıfırdan yeni elde başlamayı düşündün mü? Ya aslında şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi oyun başında şöyle bir durum vardı. Her paket almak zorunda değildik. Burada senin katkın da çok. Her zaman söylüyorum. Yani o istatistiklere, önemli eşyalara gitmek zaten bize avantaj sağlıyordu. Bu da bize şöyle bir konfor sağlıyordu. Her paketi almamız şart değildi o zaman. Zaten güçlüydük biz. Diğerleri ortalamaya yükseltirken biz doğru eşyalara gidiyorduk. Her şey full değildi. Biz ön planda kalıyorduk. Onun için o dönem benim için çok zevkliydi. Zaten oyunda tutulma sebeplerinden biri de buydu. Fark yaratabildiğin için para harcamak mantıklı geliyor. Yani bu şöyle söyleyeyim. Para yarıştırma oyunu değil gibiydi. Şu an o pozisyon şekle doğru dönüyor ama o zaman öyle değildi. Daha zevkliydi. Kesinlikle katılıyorum. Artık bir noktada gelen etkinliklerden dolayı tamamen para yarışına dönmeye başladı oyun. Evet, Evet. oyunun böyle bir gizli bir şeyi var, planı. Bu arada Cenan diye Yani, bir arkadaşımız diğer soruyu sormuş. Bu oyuna başlamayı ne zaman, neden ve nasıl karar verdi? ya şöyle söyleyeyim, ben teknolojiyle aşırı neşir olan bir insanım. Tabii bir boşluk verdim ama eskiden çok daha şeydim. Televizyonda reklamını gördüm sanki, bilmiyorum. Öyle bir anımsar gibi oldum. Tam hatırlamıyorum. Öyle bir şey görünce yani televizyonda bir uygulama reklamı gördüğüm için dikkatimi çekti. Öyle kurdum yani, başka bir şey yoktu. Evet. Hatırladım o. Çoğu kişi şu odun toplama reklamını görüp oyuna başladı ama girince işin içine alakasız olduğunu hepimiz görmüş olduk. Evet. Evet, ufak bir duyuru ve şeyi çekeceğim abi videonun ortasındayken. Arkadaşlar Alp abinin hesap için de söyleyeyim, Yusuf abinin hesap için de söyleyeyim.
herhangi bir başka bir eyalette başka hesapları yok. Yani eğer size farklı eyaletlerde yeni sunucularda işte biz BJK'nin hesabı benim hesabım ya da Alp'in hesabı benim hesabım ya da işte şöyle yakınız tarzında mesajlar atılıp kandırılıyorsanız öyle bir şey yok. Bilginiz olsun. Her birimizin birer tane bir tane eyalette hesabı var. Zaten o hesaplara mesaj atarsanız dönüş alırsınız. Yusuf abi bildiğim kadarıyla senin de herhangi başka bir eyalette hesabın yok diye biliyorum. Yok yok. Evet. Sadece buradan. Benim de Bilektet sadece bir tane oyun içi mesajlara cevap verebilmek için 837'de bir tane farm hesabı var. Onun dışında başka Bilektet, Alp, Yusuf abinin BJK ya da herhangi başka hesaplarımız yok. Bilginiz olsun ve diğer soruya geçiyorum. Bu soruyu da Pankedisi sormuş. Balina Megalodon hesapları neden birden fazla kişi kullanıyor genellikle? Hesabı fullledikten sonra neden kendi hesabında ayı avı, dökümhane vs gibi etkinlikleri kendisi oynamıyor? Kendi oynaması daha eğlenceli değil mi demiş. Ya şöyle söyleyeyim. Ya bizim hesaplarımız yani benim açımdan Alp hocamda da öyle olduğunu biliyorum zaten. Yani etkinliklere katılması gerekiyor. Hani orada puan almak için, başka ödüllerin daha iyi paylaşılması için, yani daha şey yapılması için. Bundan dolayı mesela benim hesabımda genelde ben oluyorum. Harun oluyor. Harun da burada zaten. Yani sebep bu. Etkinliklerde daha paylaşım artsın diye. Başka bir sebep yok. Yani muhtemelen zamanın olamadığı zamanlarda, oyuna giremediği zamanlarda Harun giriyor. Yani Harun'a rica ediyorum. Bu da zaten çok benim hayatım böyle çok düzenli değil. Spontane gelişiyor. Harun da müsait olursa girip yardımcı oluyor. Evet, Harun'a da teşekkür ederiz. Yani öyle bir şey yani bir şey değil bu. Bilmiyorum başka ne maksat olabilir ki? Şey bu. Maksat bu. Ya tamamen Paylaşım etkinlikleri artmak. kazanmak. Yani ittifaka Hı. faydası olsun diye. Senin müsait olmadığın vakitlerde dökümhane gibi yani toplu ittifaka faydası olan etkinliklerde işte Ayava gibi arkadaşlar puan kassın, gelişimlerini daha sağlıklı bir şekilde sağlasın diye 24 saat boyunca sürekli her etkinlikte, her haftada, her günde aktif olamayacağın için abi mutlaka bir destek gerekiyor yani. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü gözler arıyor illa yani böyle büyük oyuncuları. Estağfurullah ya ne büyüğü. Biz ya takım oyunu diyoruz hani bir şey birlikte hareket etmek iyi oluyor. Gidiyoruz arkadaşlar diyor niye gelmedin? Hani olmamız çok neyi değiştirir? Ödüllerin rakamını değiştirir ama çok şeyde değiliz. Hep vakit bulamıyoruz bazen. Bundan dolayı oluyor yani. Başka bir sebebi yok. Evet, teşekkürler Abi abi. zaten dediğim gibi ekip oyunu her zaman da birbirimize destek çıkıyoruz. Bu açıdan da bu yönden de destek çıkıyoruz birbirimize. Daimi Birbirimizin var. açığını kapatmak her zaman aynen. Ya şunu söyleyeyim ben de bazı arkadaşlarımın etkinliklerini oynuyorum yani tam ters durum da var. Yani gece ben giremiyorum diyor. Ben gece de durabildiğim için ben çok arkadaşlarımın şeylerini oynadım. Etkinliklerini. Karşılıklı bu durum yani. Tamamen müsaitlikle alakalı aslında abi yani. Şimdi sen ayağına Tabii girmesen tabii. de Evet. oradan gelen esansa ihtiyacın yok ama tamamen ittifaktaki oyuncular sen katılırsan daha yüksek esans alacaklar. Müsait olamıyorsun. Harun müsait oluyor. O giriyor. Harun müsait olamayınca sen giriyorsun. Bu tamamen cevabı bu Tabii aslında. tabii. O yüzden Leyla'ya Evet. da teşekkür ederiz sorusu için. En kritik Sağ olsun. sorumuza geldik abi. Tabii istemezsen cevap vermeye de Hı. bilirsin. Hesaba ne kadar para yatırmış, para harcamış diye YSG Çift Sıfır adlı arkadaşımızdan gelmiş bu soruda. Hiç Ya şöyle saymanın söyleyeyim. bereketi kaçmasın. Aynen. Ya hesabım yok ama 3 milyon civarı vardır söyleyeyim. Şöyle ki benim ya arkadaşlara şunu diyorum ben. Yakın arkadaşlarım bilir. Ya benim oyunla ilgili şöyle bir şöyle söyleyeyim. Zevkimi harcayacağım bir bütçem vardı ayrı. Evet. Ben ilk başta oradan çok kullandığım için çok hesap yapmadım. Ama para iyi para gidiyor. Bu gerçek yani. Bunu herkes biliyor. Evet. Hemen altında da çok alakalı, birbirine çok yakın bir soru var. Full bir balina hesap maliyeti kabataslak kaç kuruş demiş Mustafa Zencir 2888. Ya bu çok değişken bir şey. Biz bunu şimdi kahramanın zamanında alırsan filan biz zaten böyle hareket ettik. Hızlı hızlı alırsan, hızlı işlem yaparsan çok daha maliyetli oluyor ama planlayıp yaparsan ben full olmayı 5-6 aya yayıyorum dersen rakamlar çok değişir. Onu net söyleyeyim. Bir de tabii başka satın alma yöntemleri Frostar gibi onları kullanırsan iş çok çok değişiyor. Bu çok değişken ya. Kesinlikle gen farkı da oluyor tabii oyunun başında aldığın paketlerle sonrasında aldığın
Paketler falan da çok farklı. Onların fiyat Ya farkı şunu da söyleyeyim oluyor. Çağrı. Mesela ilk 3 paket her zaman çok çok ucuza geliyor Evet, yüzde olarak. Sırf yani zamana yayabilirse bir arkadaş bunu daha ekonomik bir hale getirebilir ama şunu düşündüm ben o noktada. Yani ben de o planı yaptım ama ya, vaktim o kadar olacak mı? Oyundan o zaman zevk alacak mıyım dedim. Düşünmedim. Direkt aldım yani paketleri öyle söyleyeyim. kesinlikle. Harun, senin sormak istediğin sorular var mı? Ben genel olarak yorumların hepsini sordum. Birkaç daha benim sorum olacak. Öncelikle senin sorun varsa seninkini alayım. Teşekkür ederim. Yusuf abiye benim de bir sorum var. Ben Yusuf abiye biraz daha sonra böyle eskiden ilk baştan beri tanışıyoruz ama daha sonra böyle birkaç ay sonra falan bir araya geldik. Böyle eyalette çok güzel bir düzen kurmuşsun abi. Herkes sana güveniyor, inanıyor. Böyle hani ne bileyim çok farklı ülkelerden çok farklı insanlar var. Çok farklı dilleri konuşan insanlar var. Bence herkesin birçok kişinin de merak ettiği konu budur ya. Bu düzeni nasıl kurdun abi? Bu kadar böyle herkesi bir araya nasıl getirdin? Bu Yani kadar düzen eşitliği, güzelliği nasıl sağladın? sağ ol. Teşekkür ederim sorun için. Beni Estağfurullah. utandırdın biraz ama sağ ol. Şöyle Yok söyleyeyim. abi estağfurullah. Doğrusu bu Ya, yani. yani nasıl bir spontane bir kalender bir insanım ben. Nasıl hayatta nasılsam öyle ediyorum. Oyunda bir şeyim yok yani. Oyuna girince de aynı normal hayatımdaki gibi hareket ediyorum. Böyle bir insanım yani. Böyle paylaşımcı bir insanım normalde de. Genelde hiç ekstra yaptığım bir şey yok. Ama ne oldu mesela? Beni belki erken tanımalarıyla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela biliyorsunuz ilk oyuna başladığımızda oyunu tam bilmiyoruz. SVS'lerde nasıl oynanacağını bilmiyoruz, etmiyoruz. Ben mesela güçlüyken iki SVS'ye katılımcı olarak oynadım. Belki bir o rally lideri diyoruz ya SVS'lerde. Onun Evet. o ondan güçlüydüm belki ama hiç sorun yapmadım. Jesse ile mesela katılımcı olarak oynadım. Takımı bozmadım o zaman. Muhtemelen orada beni arkadaşlar fark etti diye düşünüyorum yani. Böyle ekstra bir şey olduysa bu olmuştur. Başka da bir şey yok. Normal spontan Ya oynuyordum yani. bu soruyu sormamın sebebi abi şimdi eyaletimize gelmek isteyen çok güzel arkadaşlar var. Hı. Alp abi sayesinde, senin sayende, Çağrı'nın sayesinde sağ olsunlar. Aslında biz size teşekkür ederiz yani. Estağfurullah Sürekli abi. eyaletimiz canlı kalıyor sayenizde. Ee, Arkadaşlar da hani buradaki düzeni, buradaki şeyi merak ediyorlar sürekli. Hani gerçekten o kadar kalabalık eyalette savaş yok mu? Her konuda anlaşıyor musunuz? Ya şunu Bunu da söyleyelim. işte dediğim gibi büyük oyuncu derken ben aslında şuradan bahsettim. Hani yüreğiniz büyük, kendiniz büyüksünüz. Alp abi olsun, sen olsun. Ya Hiçbir şimdi zaman tepeden hı, bakmadınız, ego ile bakmadınız. Hiçbir zaman da biz mesela transfer olmak isteyen arkadaşlar biliyor. Hiçbir zaman biz sormadık FC kaçsın, şu musun, işte bu musun, gücün ne falan diye hı, böyle. Yani direkt sohbetleri, muhabbetleri, bize katacakları dostlukları, değerleri evet. düşündük yani. Çok doğru bir konuya değindin önce. Zaten biliyorsun ki güçten önemli şey burada. Hani karakter derken oyunda karakter ne olabilir? Belli. Mesela seni yormayacak, bunaltmayacak ya da sana elinden geldiği kadar destek verebilecek. Yani aynı şekilde ben nasıl yapıyorsam arkadaşımdan da beklediğim bu olur. Hani fiziki noktası bu olur. Öbür türlü durum zaten tamamen spontane ilerleyen bir durum. Bizim için önemli olan demin değindin. Bir hesabın gücünün önemi yok. Gelişmek isteyen bir kişiyi zaten gelişmesi için destek oluyoruz. Yani bildiğimiz kadarıyla. Zaten Çağrı'nın videolarına yönlendiriyoruz. Birçok kişi de buradan da söyleyeyim birçok Türkiye'de Çağrı'nın katkısı çok büyük. Teşekkürler abi. Tabii kesinlikle. Yani orada bir ekstra bir şey yok yani diyorum ya normal yani iyi insanlar bir yere geldik. Bana öyle geliyor. Orada başka bir şey yok. Teşekkür ederiz. Şu çağrılar da gelince tam her şey yerine oturdu. Hatta şu an Tiran'la ilgili biraz daha güçlenebilirsek güzel olur. Böyle hem eğlenip tabii en önemli şey eğlenmek. Birlikteliğimizi bozmayacak şekilde büyüyebilirsek süper olur. Kesinlikle abi. İzin olsa iki Olacak soru abi da ben işte. sormak istiyorum.
Tabii. Birincisi şey abi, şimdi senin gibi hesabı olsun isteyen birçok arkadaşımız var ve yeni eyaletlerde birçok arkadaş çok yüksek miktarda paralar yatırıyor. Öncelikle Balina'ya da yüksek güçlü hesap yapmak isteyen arkadaşlara bir tavsiyem varsa ya da birkaç tavsiyem varsa onları duymak isterim. Ya, kesinlikle senin o paket videolarını beklesinler. Yararlı mı değil mi? Onu söyleyeyim, net söyleyeyim. Ha, sen yapıyorsun ya bir yeni etkinlik geldiği zaman. Evet. Onu muhakkak takip etsinler. Diğer türlü ya şu var, kimse bütçesini yormasın. Yani burada bir yarış yok. Bu oyunda bitmiyor. Bazen durabilirler. Kendilerini yormasınlar. Yani burada şu var, etkinlik var ya da bilmem SVS var deyip de yanlış hareketler etmesinler. İmkanları doğrultusunda hareket etsinler. Bizim Teşekkürler. biliyoruz Türk insanı biraz hesapsız hareket eder. Huyumuz. Evet, biraz da gaza Yani geliyoruz bunları abi eyaletin yapmasınlar. başlarında. Yani, ya bir de şu var. Tabii ki ya sonuçta oyun bu yani. Ama maddi bir gideri olan bir oyun. Gaza gelmesinler dediğim gibi. Kesinlikle. Peki tam tersini sorayım abi. Düşük yatırım ya da hiç para yatırmayan arkadaşlara bir tavsiyen var mı? Ya, onlara tavsiyem şu, yani dediğim gibi o iyi plan yapsınlar. Senin videolarında çok var. Mesela güzel planlıyorsun. Her videonda bence çok önemli detaylar veriyorsun. Dikkat etsinler. Oralarda mesela kahramanlarla ilgili planlara dikkat etsinler. Yanlış kahramanlara gitmemeye çalışsınlar. Ve dediğim gibi ada etkinliklerinde çok fazla gereksiz kastıklarını görüyorum. O parçalar çok değerli değil. Yani adaya full para yatırdığınız zaman bile çok değerli bir istatistik gelmiyor. Ne söyleyeyim? Evet, özellikle düşük yatırımda oyuncular için ada çok da değerli değil çünkü farklı öncelikleri var. Ya şunu söyleyeyim mesela, ben adaya yatırım yapacağıma 2-3 sefer beklerim. Neydi o Buz maden alanı ateşi kralama. 100 parça. Ha, onlara yaparım yani. O çok daha bence mantıklı olur. Evet. SVS'de bir şey biriktiririm. Sağlık şeyi. SVS'de puan almaya çalışırım Aslında kendimle ada ilgili. parçası almaya çalışmıyorlar da oradan 50 bin elmas ödülünü almaya çalışıyorlar diye tahmin ediyorum ben o Ha, arkadaşların. 50 bin elmas. Tabii Ha, yani doğru, çünkü pardon. çünkü SVS için falan ya da buz alanında genelde birinci olamıyorlar. Çok birikimleri olmuyor abi. O yüzden biraz daha oradan elması almaya çabalıyorlar. Alabilirlerse işte ekstra VIP için, petler için ya da çarkıfelek için Ha, avantaj oluyor onlar için. Yoksa oradan aldıkları dediğin gibi ada parçasıyla düşük yatırımlı bir oyuncunun adada bir şeyler yapması imkansız. O konuda haklısın yani. şey de var mesela, ittifak harekatı mıydı o? Evet. E, Ondan var mesela. Bir de şeye denk geliyor ya. Önemli bir etkinliğe denk geliyor. Ben çakışıyorum. Normalde bana etkinliklere hiç şey yapmıyorum ama çakıştığımız zaman üzülüyoruz. Arkadaş emek vermiş oluyor. Biz orada haberimiz yokken birinci oluyoruz. Kötü oluyor. O çakıştığı zamana dikkat etsinler en azından. O zamanlarda hani farkında olmadan arkadaşlar, normalde biz o etkinliklerde hiç oynamıyoruz ama başka bir etkinliğe denk geliyor. Oyun da bunu da ayarlamış. Oyun bu konularda biliyorsunuz profesyonel. Başka şeylerle, etkinliklerle çakıştırıyor onları. Hani emekleri ziyan oluyor. Hoş olmuyor. Onlara Kesinlikle. dikkat ederlerse Teşekkür iyi abi olur. uyarın için. Gerçekten haklısın. Özel bir etkinliğe denk geldiği zaman balina bir hesap orada her şeyini bastığı zaman zaten imkanı yok, kazanamıyorlar. Buna dikkat edin arkadaşlar. Abi çok çok teşekkür ederim. Harun biraz önce aslında çok güzel bir şey söyledi. Bizim amacımız asla arkadaşlar burada işte en güçlü şu, en güçlü bu diye göstermek değil. Hesabı görüyoruz. Hesap ortada zaten. Belki bizim tanımadığımız çok daha güçlü hesaplar vardır, şeydir ama biz burada karakter olarak, sohbet, muhabbet olarak hani bir aradayız. Ya şimdiye kadar da abi biz bu eyalete geldikten sonra da gelmeden önce de biz seninle aylardır tanışıyoruz zaten. Şimdiye kadar asla Evet. işte ben çok fazla yok para yatırdım benim dediğim olacak. Ya biz geldiğimiz günden beri biz hangi konuda işte şey yapsak hani sadece ben de değil düşük yatırımla Musab, Ramços, Ahmet, Mehmet işte kim ne derse desin herhangi bir tavsiye listeye geldiğinde bak hemen şunu şöyle bir fikri varmış şunu dinleyelim belki işe yarar. Onun böyle bir fikri varmış diye her fikri şey yapıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Herkesin sözü sizde eşit. Ya bunu yapmanız gerçekten karakter olarak çok iyi. Bunu yapmayan birçok oyuncuyu tanıyoruz. Yeni eyaletlerde eyaleti bitirmeye çalışan özellikle yabancı oyuncular falan. Abi bu bizim için asıl kıymetli olan zaten. O yüzden sana da diğer full hesabı olan abilere de saygımız sonsuz. Çok çok teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Yani böyle bir ortamda bulunduğum için, böyle bir arkadaşlar edindiğim için. Yani normal sosyal hayatta da
Arkadaş çevrem geniş ama burada mesela oyunda ilerliyor ama mesela biz gün içinde oyundan arkadaşlarla sesli sohbete giriyoruz. Ediyoruz yani sırf oyunda değil. Sosyal bir etkinlik de oluyor burada. Bu da güzel. Kesinlikle. Dediğin gibi birbirimize yani şunu söyleyeyim. Ben imkanım doğrultusunda bir şey yapıyorum. Arkadaşım belki benden fazla yapıyor. Para yatırması önemli değil. Onun emeği belki benden çok çok fazla. Ben kimsenin orada parayla ilgili bir emeğini ölçmüyorum. Ya bakıyorum arkadaş yani şeyine bakıyorum. Dediğim gibi mantalitesine bakıyorum. Oyunla ilgili tek baktığım kriter bu. Hani ne kadar beni önemsiyor. Ben de onu ne kadar önemsiyorum. İttifakta baktığım genel şey bu. Zaten bizim ittifakımız karma. Kendi şeyimiz de var tabii ki. Özel Türklerin anlaşabildiğimiz için sürekli sessiz sohbete gittiğimiz bir grubumuz da var. Ama dediğim gibi oyunla ilgili kriterim sadece o. Arkadaşım benim için ne kadar emek veriyor. Ben ne kadar para yatırıyor diye bir bakmıyorum. Öyle bir şey yok. Evet. Çok teşekkür ederiz abi. Harun, kapatmadan son kez tekrar sözü sana vermek istiyorum. Söylemek istediğim bir şeyler varsa. Tekrar eyaletimize gelmek isteyen, bizle birlikte olmak isteyen, bizle bu güzel sohbetleri, muhabbetleri paylaşmak isteyen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ama maalesef transfer çok kısıtlı, çok düşük şeyler var. Hiçbirini üzmemeyi, herkese cevap vermeye özen ve itina gösteriyorum. Lütfen kırılmasın kimse, alınmasın. Önce yazan, önce davranan, önce kayıt yaptıran kazanmış oluyor yani. Elimizden geleni yapıyoruz. Tekrar ekibe, bütün Alp abiden, Yusuf abiye, Çağrı'dan, diğer bütün Musab olsun, Sümeyye olsun, Serdar olsun, Taha olsun, bütün ekibe teşekkür ediyoruz. Kattıkları güzel sohbetten, muhabbetten dolayı. Teşekkürler. Yusuf abi. Teşekkür ederim. Başarıların devamını diliyorum. Çok katkın var bize. Onu Teşekkür da ederim söyleyeyim abi. yeniden. Çok sağ ol abi. Sizin sohbetiniz, muhabbetiniz Yani yeter. sahip En çıkılması önemli olan gereken şey o. bir kanat. Bir ara hatta sana da demiştim. Sen oyunla ilgili bir serzenişte bulunuyordun yönetimle ilgili. Sana demiştim ki sen Çağrı oyunun para kazanmasını sağlayacak şeyler yayınlar yapmıyorsun. Ondan seni önemsemiyorlar demiştim. Sen Evet. gerçekten de hani demiştin ya sponsor oluyorlarmış bazılarına şey yapıyorlarmış oyun sendikaları ama sen gerçekten para harcamadan oyunda başarılı olma noktasında çok başarılısın ve Te- de çok bilgi olarak biz de senden çok şey öğrendik. Katkılarında devamını bekliyoruz. Başarılı bekliyoruz. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Bu seride yer aldığın için gerçekten renk kattın. Harun'a da çok teşekkür ederim eşlik ettiği için. Bilgi konusunda da biz %30 bilgi biliyorsak abi sizler, diğer arkadaşlar Discord'da katılan ya da yayınlarda arkadaşların verdiği bilgilerle bunu %100'e çıkarmaya çalıştık. Hep birlikte çok daha büyük bilgilerle büyümeye, öğrenmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar bu videoyu da ilk defa denk geldiyseniz siz de kanalımıza abone olmayı bekleriz. Videoyu beğenip yorum yaparsanız ve bir sonraki seride konuğumuza hangi soruları sormamızı istiyorsanız lütfen benim yorumun altına yazın. Tamamen sizin sorduğunuz soruları olduğu gibi aktarıyorum. Seviliyorsunuz. Takipte kalın. Başka bir videoyla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.